Herkese yeni videomdan merhaba. Bahçıvanizm kanalına hoş geldiniz. Bu videoda beslediğimiz bitkilerde saksı seçimi konusunu ele alacağız. Beslediğimiz bitkileri yoğurt kovalarında, salça tenekelerinde, boya kovalarında, kesilmiş pet şişelerde yetiştirdiğimiz oluyor elbette. Peki bu seçimler ne kadar doğru? Öncelikle şunu belirtmeliyim ki her zaman söylediğim gibi bitkinizi iyi tanırsanız onun gereksinime uygun saksıyı zaten rahatlıkla seçebilirsiniz. Mesela kökleri toprağın derinliklerine inen bitkilerde derin saksıları kullanmalı, yüzeysel köklenen telgraf çiçeği, menekşe gibi bitkilerde ise derinliği daha az olan saksılar tercih etmelisiniz. Bitkinizin ve onun köklerinin büyüklüğüne uygun saksı kullanmalısınız. Büyük saksılar. Eğer bitkinizi kendisinden çok büyük bir saksıya dikerseniz sulama yaptıktan sonra daha uzun süre ıslak kalır, kuruyamaz. Bu durumda bazı hastalıklara ve kök çürümelerine yol açacaktır. Bitkiniz büyük saksı içerisine girdiğinde saksının içerisini doldurmak isteyecek ve sürekli kök gelişimine yönelecektir. Oysa ki siz onun yapraklandığını, dallanıp budaklandığını, kim bilir belki de çiçek açtığını görmek için almıştınız. Çok büyük saksılarda bitkiniz kök geliştirmekle meşgul olacağından dolayı bu isteğinizi karşılamayacaktır. Kullanacağınız saksının boyutunu nasıl seçeceğiniz konusunda bir fikriniz yoksa bitkinizin köklerine zarar vermeden kendi saksısından çıkartıp dikmek istediğiniz saksıya yerleştirin. Tam ortaya yerleştirdiğinizden emin olduktan sonra köklerin etrafında ortalama 1 santim kalınlığında ya da daha kolay ölçebilmeniz için bir parmak kalınlığında boşluk varsa ideal saksıyı bulmuşsunuzdur. Fakat boşluk çok daha fazla veya hiç yoksa bu saksıya dikmemenizi öneririm. Deliksiz saksılar. Özellikle bu hobiye yeni başlayan biriyseniz kesinlikle saksınızın altı delik olmalı. Deliksiz saksılarda fazla sulama yaptığınızda zamanla toprağın üstü kuruyacak ve sizi tekrar sulamanız konusunda bir yanılgıya düşürecektir. Halbuki deliksiz saksılarda toprağın üstü kurusa bile fazla sulama yapıldığında saksının altında hala bir miktar su olabilir. Ve bu su bitkinizde kök çürümesine ve çeşitli hastalıklara sebep olacaktır. Deliksiz saksılar kullanarak bu dengeyi kurmaya çalışmakla kendinizi yormayın. Yoğurt kovasında besliyor olsanız bile saksınızın altında birden fazla delik açın ki fazla su dışarıya tahliye olabilsin. Cinsine göre bazı saksı çeşitleri. Terakota saksı yani toprak saksı. Plastik saksılara göre ağırdır. Ağırlığının avantajı olarak uzayan bitkileriniz bazen yapraklarını veya dallarını taşıyamadığı için devrilebiliyor. Ancak terakota saksılarda kolay kolay devrilmeyecektir. Özellikle balkonda beslediğiniz çiçekler rüzgardan uçabiliyorlar. Terakota saksılarda bu durumlar daha az yaşanmaktadır. Başka bir avantaj ve dezavantaj olarak terakota saksılar nefes alabilmektedirler. Yani kökleriniz bu saksılarda daha iyi havalanacaktır. Ayrıca fazla sulama yaptığınızda içerisindeki su hızlı buharlaşacaktır. Buharlaşma olayı sıcak iklimlerde dezavantaj da olabiliyor. Çünkü saksıdaki su hızlı bir şekilde buharlaştığından sizin bitkinizi daha sık sulamanız gerekecektir. Tabi bazı terakota saksıların dışı veya içi boyalı, sırlı olduğundan dolayı nefes alma durumu söz konusu olmayacaktır. Bunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bu saksıların bir dezavantajı da ağır olması sebebiyle büyük olanlarının zor taşınması, soğuklarda çatlayabilmesi ve herhangi bir düşme, çarpma durumlarında kırılmasıdır. Plastik saksı. Çiçekçilerde, marketlerde, alışveriş merkezlerinde hemen hemen her yerde karşımıza çıkan plastik saksılar hafif olması, kolay kırılmaması, ucuz olması sebebiyle sıkça tercih edilirler. Plastik saksılar terakota saksılara göre içerisindeki suyu daha uzun süre tutarlar. Demir saksılar. Soğuktan ve sıcaktan etkilenebilecek bir saksı çeşididir. Demirde güneş çok ısınır, kışın soğukta diğer saksılara göre daha çok soğur. Özellikle salça tenekelerinin çok yaygın olarak kullanıldığı ülkemizde demir saksının paslandıkça bitkiye demir gübresi olacağı düşüncesi oldukça yaygındır. Hatta su içerisinde paslanmış çivileri birkaç gün bekletip demir gübresi olarak bitkilerinde kullananlar bile var. Demir toprakta en çok bulunan elementlerden biridir. Bitkinizde demir eksikliği belirtileri varsa bu her zaman topraktaki demirin bittiğinden kaynaklanmayabilir. Topraktaki kireç,
ve diğer çeşitli mineraller bitkinizin demir almasını engelliyor olabilir. Beslediğiniz bitkilerin toprağında demir kalmamış olsa bile bu şekilde düşünceler içerisine girmek kesinlikle yanlıştır. Çünkü bitkilerin bünyesine aldığı demir ile sizin paslı çivilerden, salça tenekelerinden, demir saksılardan ve çeşitli eşyalardan elde ettiğiniz demir aynı demir değildir. Size burada kimya anlatmak istemiyorum ancak şunu bilmenizi istiyorum ki eğer bu yöntemler işe yarayacak olsaydı demir gübresi satan fabrikalar yaptıkları gübreleri onca işlemden, tepkimeden geçirip de bunu satmaya çalışmazlardı. Ve hatta belki de batarlardı. Özetleyecek olursak saksınızın özelliğini iyi bilmelisiniz ki o saksıda yetiştireceğiniz bitkiyi sulama sıklığını ayarlayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Eğer sizin de saksı seçimi ile ilgili düşünceleriniz veya sorularınız varsa bunu muhakkak yorum yaparak bana bildirin. Kim bilir belki de yanlış bilinen bir bilgiyi beraber düzeltmiş oluruz. Umarım videom size yararlı olmuştur. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup videonun size yararı olduysa beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.